Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kek yapıyoruz ama nerede? Airfryer'da. Aynı tarifle fırında da pişirebilirsiniz keki arkadaşlar ama Airfryer tariflerini merak edenler için ben Airfryer'da pişireceğim. Hemen kaseme oda ısısında 2 adet yumurtayı kırdım. Üzerine 1 çay bardağı toz şeker ilave ettim. 1 paket vanilini de hemen üzerine ekledikten sonra mikserin en yüksek devirinde krema kıvamına gelene kadar güzelce çırpıyorum. Yumurta ve şekeri krema kıvamına getirdikten sonra mikserle işimiz bitiyor arkadaşlar. Mikseri kaldıralım. Yanımıza bir tane çırpma teli alalım. 1 çay bardağı oda ısısında süt ilave ediyorum. Yine yarım çay bardağı sıvı yağ, ayçiçek yağı ilave ediyorum içerisine. 1 su bardağı unu eleyicinin içerisine döküyorum. Onun üzerine de kabartma tozunu da yine eleyiciye dökeceğim. İkisini birlikte eleyerek çırpma teliyle yedireceğim hamuruma. Yavaş yavaş eleyerek ilave ediyorum. Topaklanma olmasın diye devamlı karıştırıyorum. Bu arada kakaoyu muffin için değil, tepside yaptığım kek için kullanacağım arkadaşlar. Muffin içinse kuş üzümü ve ceviz kullandım. Kenara 1 su bardağı daha un aldım ama hepsini kullanmayacağım. Kıvamına göre un ekleyeceğim. Yarısını kullanacağım arkadaşlar. Yani toplamda 1,5 su bardağı un kullanmış olacağız bu tarifle. Yarım su bardağı daha un ilavesi yapıyorum. Evet, kek hamurum oldu. Kuş üzümünü ve cevizi muffin kalıplarına döktükten sonra üzerine ilave edeceğim. Şimdi küçük bir kepçe yardımıyla muffin kalıplarının içerisine döküyorum. Evet, Airfryer'ın bu silikon kalıbında 7 tane muffin alıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çekmecesine yerleştirdikten sonra ıslatmadığım kuş üzümlerinin üzerine serpiyorum. Onların da üzerine kırık ceviz serpiyorum. Daha sonra Airfryer'ı kek ayarına getiriyorum, yani 160 derecede. Ben 20'ye ayarlıyorum ama 15 dakikada pişmiş oldu arkadaşlar. Ben 20 dereceye ayarlayıp 15 dakika sonra bakmıştım ve pişmişti. O yüzden aldım. Yani kekin pişme süresi 15 dakika diyebilirim. Bu da Airfryer'ın başka bir tepsisi. Bunların hepsi Airfryer aksesuarları satan yerde set halinde mevcut. İnternete yazarsanız Airfryer aksesuarları diye bulabilirsiniz. Bu tepsiye de
Kalan hamurun bir kısmını döktüm. Çok az bir kısmı dibinde bıraktım. İçerisine 2 çay kaşığı kakao ekledikten sonra biraz çözülmesini sağlamak amacıyla biraz süt ekledim. Şöyle 1 yemek kaşığı kadar. Daha sonra onu da çırpıyorum içerisinde ve üzerine döküyorum arkadaşlar. Aslında bildiğimiz tepside kakaolu kek yapar gibi yapıyoruz bunu da. Her iki şekilde de inanılmaz lezzetli ve yumuşacık oldu arkadaşlar. Gerçekten çok beğendim. İkiye böldüğüm için malzemeyi incecik oldu bu kek. Ama çok lezzetli. Hatta şöyle diyebilirim. Bundan 2-3 tane yapıp pasta da yapabilirsiniz. Aynı bu tarifle. İnanın pandispanya kadar güzel ve yumuşacık oldu. Tam 15 dakika sonra muffinlerim pişmişti. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar, sürekli çekmeceyi açıp durmayın. Kek pişirdiğimiz için kekimiz sönebilir. O yüzden en az 15 dakikaya ayarlayın ama 160 derecede tabii ki. Şöyle hemen masanın üstüne getirdim soğuması için. Tepsideki kekimi götürüyorum airfryer'a. Tepsiyi yerleştirdikten sonra yine 15 dakikaya yine kek ayarında 160 derecede ayarlıyorum. Biraz soğumasını bekledim, bir 2-3 dakika. Daha sonra bir bıçak yardımıyla hemen çıkarıyorum. Aslında eğer yağlasaydım hiç muffin kalıpları kullanmadan da direkt silikon kalıba da yerleştirebilirdim. Ama bu şekilde muffin kalıplarını çok sevdiğim için bu kağıtları kullandım arkadaşlar. Evet, şimdi çok güzel oluyor. Özellikle nerede yapacaksanız yapın, isterseniz fırınınızda yapın. Kuş üzümü ve cevizi deneyin mutlaka bir arada. Evet, tam 15 dakika sonra tepsideki kekim de pişti gördüğünüz gibi. Hemen onu da muffinlerin yanına alıyorum. Şöyle kenarlarından biraz yapışma var mı diye kontrol ettikten sonra bir tabağa çıkaracağım kekimi. Bu arada bu kalıbı da yağlıyoruz arkadaşlar. Ben sıvı yağ döktüm ama en sağlıklısı margarin. Hiç yapışmaması için margarin veya tereyağı sürerseniz katı haldeyken daha iyi olacaktır. Hemen şöyle bir parça tabağıma alıyorum. Üzerine pudra şekeri de serpebilirsiniz servis yaparken. Şöyle muffinimi ikiye bölüp size iç dokusunu da gösterdikten sonra veda edeceğim. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Pastaneden aldığımız keklerin dokusunda oldu, kıvamında, lezzetinde oldu. Mutlaka airfryer'ınız varsa bu tarifi deneyin arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki tariflerimde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.